Sık sık arızalanan ve tamir edilmekten yorulup sürekli yenisini almak zorunda kaldığınız bir ocak, hayatımız ve enerjilerimiz hakkında bize aslında neyi anlatıyor olabilir? Öncelikle şunu kabul edelim. Ocak sadece yemek pişirdiğimiz bir metal yığını değil. O sevdiklerimizi beslediğimiz, demlenen tavşan kanı çaylarla en koyu sohbetlere ev sahipliği yapan evin kalbidir. Ancak işin içine Feng Shui ve enerji boyutunu kattığımızda durum biraz daha derinleşiyor. Eğer ocağınız sürekli "ben emekli oluyorum" diyorsa orada durup bir düşünmek lazım. Feng Shui'ye göre ocak doğrudan bereketi temsil eder. Ama dikkat! Bereket dediğimiz şey sadece cüzdanın şişmesi değildir. Bereket olanın yetmesidir. Eğer ocak sürekli bozuluyorsa, evdeki kaynakların yetmediğine veya rızkın sanki eksik geliyormuş gibi bir dengesizliğine işaret ediyor olabilir. Hatta Feng Shui, ocağın tüm gözlerini düzenli kullanmanızı ister ki bereketin tüm kanalları açık kalsın. Daha da ilginci, ocak ateş elementidir ve doğrudan dişil enerjiyle bağlantılıdır. Eğer ocağınız sürekli çekliyorsa, bu durum evdeki kadın figürlerinin yaşam gücü, sağlık veya duygusal dengeleriyle ilgili bir imdat çağrısı bile olabilir. Hatta bu arızalar kalp ve ince bağırsakla ilgili sağlık konularında önceden bir uyarı niteliği bile taşıyabilir. Ayrıca ocağınızın mutfaktaki konumu da size çok şey anlatır. Arkasında bir duvarı olmayan mutfak adası üzerindeki ocaklar Feng Shui'de desteksiz ve korumasız kabul edilir. Özetle bozulan bir ocak sadece teknik bir sorun değil, evdeki tutku, enerji ve motivasyonun düştüğünün, ateş enerjisinin tam akmadığının ya da bir yerlerde tıkandığının bir göstergesi olabilir. Yani ocağı tamir ettirirken biraz kendi enerjilerimizi ve evdeki dişil dengeyi de iyileştirmemiz gerekiyordur belki de. Ne dersiniz?